İpimi alıyorum. Bir tığ yardımıyla sağ paçanın iç tarafından buradan ilk ilmeğe batıyorum. Ve bir ilmek alıyorum. Şişe geçiriyorum ilmeği. Sırayla ilmek almaya devam ediyorum. Lastik örgü boyunca toplam 5 ilmek alacağım. Bir sıra atlıyorum, ikinci sıraya batıyorum. 2 ilmek oldu. Yine bir sıra atlıyorum, ikinci sıraya batıyorum. 3 4 ve 5. Birer sıra atlayarak lastik örgü boyunca 5 ilmek aldım. Şimdi buradan sırayla her sıra başına batarak 3 ilmek alıyorum. Bir tane almıştım. Hemen yanındaki sıra başına batıyorum. 2, yanındakine batıyorum. 3 ilmek aldım. Şimdi bir sıra atlıyorum. Üstteki sıraya batıyorum. 1 sıra atlamadan 3 ilmek alıyorum. 2, 3. Tekrar bir sıra atlıyorum. Yine 3 ilmek alıyorum. Bir sıra atlıyorum. 3 ilmek alıyorum. Bu şekilde başlangıçtan itibaren köşeye kadar toplam 30 ilmek alalım. Üç ilmek arka arkaya sıra başlarına batıp aldım. Bir sıra atlıyorum. Bir ilmek alıyorum. 29 ilmek oldu. Bu köşedeki ilmeğe batıyorum. 30. Toplam 30 ilmek aldım. Tam köşe bandine denk geldi. Burada 8 ilmek eklemiştik. Eklediğim ilmeklerin içine batarak 8 ilmek de buradan almaya devam ediyorum. Eklemiş olduğum ilmekler bu. İçine batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. Orta bölümden de 8 ilmek aldım. Yine buradaki köşeye batıyorum. Bir ilmek alıyorum. Kenar ilmekle ikinci ilmek arasına batarak arka arkaya 3 ilmek alıyorum. 2 3. Bir sıra atlıyorum. 1 2 3 ilmek aldım. Tekrar bir sıra atlıyorum. Bu şekilde köşeden itibaren alt bölüme kadar 30 ilmek alıyorum. Toplam 68 ilmek oldu şişimde. Şimdi dönüyorum. Ters taraftan örmeye başlıyorum. Haroşa örüyorum. Hem ön yüzde hem de arka tarafta ilmekleri düz örüyorum arkadaşlar. Kenar ilmeği ilk sıra olduğu için örüyorum. Sıra sonuna kadar düz devam ediyorum. Birinci sırayı tamamlıyorum. Son ilmeği de düz ördüm. Dönüyorum. İkinci sıraya başlıyorum. İlk ilmeği örmeden sağ şişe kaydırıyorum. Düz örmeye devam ediyorum. Bu şekilde bu sırada dahil olmak üzere 2 sıra örelim. Sonra ilik açacağız arkadaşlar. İlmekleri aldıktan sonra 3 sıra haroşa ördüm. 1-2 diş haroşa oldu. Tam orta noktayı belirledim ve ilmekleri eşit dağıtarak ilik yerlerini belirledim arkadaşlar. 9'ar ilmek arayla toplam 7 ilik açacağım. İlk kenar ilmeği örmeden alıyorum. 1 2 3 ilmek ördüm. 4 ilmekten sonra ilk iliği açıyorum. İpi ön tarafa geçirdim. Bir ilmek ekledim. Sıradaki 2 ilmeği birlikte örüyorum. Bir ilmek eksiltiyorum. Bir ilik açtım. Bu ilmeği de sayıyorum. 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9 ilmek ördüm. İpi ön tarafa geçiriyorum. İkinci iliği açıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmek örüyorum. Üçüncü iliği açıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmek ördüm. Tam orta noktaya da dördüncü iliği açıyorum. Aynı şekilde 9'ar ilmek arayla 3 ilik de bu tarafa açalım. Devam ediyorum. Son iliği açıyorum. 1, 2, 3 ilmek örüp sırayı tamamlıyorum. Şimdi dönüyorum. 3 sıra haroşa öreceğim ve ilmekleri kapatacağım. Bütün ilmekleri düz örüyorum. İliklerin üzerine 3 sıra haroşa ördüm. 1-2 çizgi oluştu. Şimdi bütün ilmekleri kapatıyorum. İlk ilmeği kaydırıyorum. İkinci ilmeği düz örüyorum. Kaydırdığım ilmeği ördüğüm ilmeğin üzerinden geçirdim. İlmekleri önce düz örüyorum. Sağ şişteki ilmeği ördüğüm ilmeğin üzerinden geçirerek eksiltiyorum. Bu şekilde bütün ilmekleri kapatalım. Son ilmeği de eksiltiyorum. İpi kesiyorum. İlikleri açtım. Şimdi bu ipi arka tarafta gizleyeceğim. Önce ipi burada sabitliyorum. Daha sonra aralardan yürütüyorum. Bu kanalın içine ipi çekiyorum. Fazlalığı da kesiyorum. Bu şekilde. Sağ yan dikişi diktim. Şimdi sol tarafı dikiyorum. İki parçayı yan yana getiriyorum. Buradaki kenar ilmekleri dikeceğim. İlk kenar ilmeğinin içine alttan şöyle batıyorum. Bu taraftaki kenar ilmeğin de içine alttan batıyorum. İki ucu birleştirdim. Buradaki ilk teli kaldırıyorum. Şu şekilde dikiyorum. Bu tarafta da aynı şekilde. Dikiyorum. Son batmış olduğum yere batıyorum. İki tel kaldırıp iğneyi çekiyorum. Bu tarafta da son battığım yere batıp şöyle iki tel alıyorum. Karşılıklı dikiyorum. İpi çekiyorum, birleştiriyorum. Lastik örgüyü diktim. Şimdi düz ilmekleri dikeceğim. Kenar ilmeği buluyorum. Burası. Kenar ilmekle ikinci ilmek arasına batarak dikeceğim. Bu tarafta da aynı şekilde. Buradan şimdi ilk kenar ilmeğin arasına batıyorum. Bir tel kaldırıyorum. Dikiyorum.
Bu tarafa geçiyorum. En son battığım yere batıyorum. Üst boşluktan çıkıyorum. Bir tel kaldırıyorum. Burada yine son battığım yere batıyorum. Üstteki boşluktan çıkıyorum. Karşılıklı bu şekilde dikiyorum. İlmek atlamamaya dikkat edelim tam denk gelmesi için. Daha sonra ipi dikkatli bir şekilde çektiğim zaman iki ucu birleşiyor gördüğünüz gibi. Devam ediyorum. Dikme işlemini bitirdim. Arka tarafta ipi sabitliyorum. İlmekler arasında yürütüyorum. Son kez sabitliyorum. İpi kesiyorum. Bu şekilde. Sıra geldi kol kenarlarına ve arka yaka kenarına lastik bant örmeye. Şimdi buradan sağ omuzdan başlayacağım ilmek almaya ve arka taraftaki sağ omuz başlangıcına kadar ilmek alacağım. Daha sonra buradaki bırakmış olduğum ipi kullanarak arka yaka kenarından ilmek alacağım. Aynı şekilde sol kol kenarına da ilmek alacağım ve örmeye başlayacağım. İlk olarak ön bedenin sağ omuzundan ilmek almaya başlıyorum. İlk ilmeğe batıyorum. Bir ilmek alıyorum. Lastik örgü boyunca 5 ilmek alacağım. 2 3 4 5 lastik bant kenarına 5 ilmek aldım. Bundan sonra her 3 sıra başına batıp sırayla 3 ilmek alacağım. Bir sıra atlayacağım. Sırayla 3 ilmek alacağım. Bir sıra atlayacağım. Bu şekilde bu ilmek eksilttiğimiz yere kadar devam edeceğim. 1 2 3 ilmek aldım. Şimdi bir sıra atlıyorum. Tekrar 1 2 3 ilmek alıyorum. Bir sıra atlıyorum. Sırayla 3 ilmek alıyorum. İlmek eksiltmiş olduğum yere geldim. Eksiltmiş olduğum ilmeklerin içine batarak ilmek almayı sürdürüyorum. Her eksilttiğim ilmeğin içine batıyorum. Yan dikiş burası. Son ilmeği aldım dikişten önce. Ön bedenin sağ kol kenarına toplam 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 ilmek almışım. Aynı şekilde bu tarafta da devam edeceğim. Bu arka bedende lastik bant olmadığı için buradaki gibi 5 ilmek daha eksik alarak bu ayraca kadar devam edeceğiz. Yani ayraca kadar 25 ilmek alacağım.
Devam ediyorum. Aynı şekilde ilmek alıyorum. Ayraca kadar bu yan dikişten itibaren 25 ilmek aldım. Bu lastik örgüden yan dikişe kadar 25 ilmek. Bu yan dikişten de ayraca kadar 25 ilmek var. Burada ön beden ve arka beden ilmekleri eşitlendi. Bu ayraçtan sonra her sıra başına batarak ilmek alacağım arkadaşlar. Çünkü dönerek devam ettiğimiz için burada lastiğin kasmaması için bu işlemi yapıyorum. Devam ediyorum. İlk ilmeğe kadar ilmek alıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ilmek aldım. Şimdi bu ilmek aldığım ipi bırakıyorum. Kenarda bırakmış olduğum yumağıma devam ediyorum. Bundan sonra ilmek alırken de örerken de bu ipi kullanacağım. Buraya kadar 12 ilmek aldım. Bu tarafta da 12 ilmek alacağım. Şimdi şişimle takılı olan arka omuz ilmeklerini örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ilmek ördüm. Şişimi çekiyorum. Ayraca kadar 12 ilmek alıyorum. Buradaki kol oyuğuna ilmek alırken kullandığım ipi kesiyorum. Devam ediyorum ilmek almaya. Bir, iki, üç, dört, 5 6 7 8 9 10 11 12 kestiğim ilmeklere batarak ilmek almayı sürdürüyorum. Yaka kenarı için kesmiş olduğum ilmeklerin içine batarak ilmek alıyorum. Burası tam orta nokta. Buraya kadar almış olduğum ilmekleri sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 ilmek. Ortadaki ilmeği sayıyorum. 27 ilmek oldu. Buradan itibaren de bu ilmeklere kadar 26 ilmek alacağım. Aynı şekilde bu tarafı da devam ettirerek ilmek alma işlemini sürdüreceğim arkadaşlar. Sıra sonuna kadar devam edelim. İlmek alma işlemini tamamladım. Bu iki yan dikiş arasında arka beden için yaka kenarı da dahil olmak üzere toplam 149 ilmek var. Omuzlarda bırakmış olduğum 11'er ilmek de dahil. Burada da yine kol kenarlarında dikişten omuza kadar 30 ilmek bu tarafta, 30 ilmek de bu tarafta.
Hepsini topladığımızda 209 ilmek yapıyor. Şimdi 209 ilmekle 3 sıra birebir lastik öreceğim. Ters taraftan örmeye başlıyorum. İlk ilmek olduğu için ilk kenar ilmeği de düz örerek başlıyorum. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz şeklinde sıra sonuna kadar devam edelim. Son kenar ilmeği de ters örüyorum. Birinci sırayı tamamlayıp dönüyorum. Bir sıra birebir lastik ördüm. Aynı şekilde 2 sıra daha öreceğim. Daha sonra da 4 sıra içi boş kanal öreceğim. Aynen burada yapmış olduğumuz gibi. Dikerek ilmeklerimizi kapatacağız. Şimdi 2 sıra birebir lastik örelim. Daha sonra tekrar kanal bölümünü çalışırken birlikte olacağız. 3 sıra birebir lastik ördüm. Şimdi 4 sıra daha öreceğiz. İçi boş bir kanal öreceğiz arkadaşlar. Burada yapmış olduğumuz gibi. Düz ilmekleri örerken ters ilmekleri örmeden kaydıracağız. Hem arka yüzde hem de ön yüzde. Bu şekilde 4 sıra daha örelim. Düz ilmeği örüyorum. İpi ön tarafa alıp ters ilmeği örmeden kaydırıyorum. Yine düz ilmeği örüyorum. Bu şekilde 4 sıra daha örelim. Örme işlemini tamamladım. Şimdi 1,5 metre kadar ip ayırıp ipi kesiyorum. İpi uzun bırakıyoruz. Dikmeye yetmesi için dikerek kapatacağız. İlk 2 ilmeğe batıyorum. İlk ilmeği serbest bırakıyorum. İlk ilmeğin arka kanadını alıyorum. Şişimdeki ters ilmeğin sol tarafından batıyorum. İpi çekiyorum. Bu düz ilmeğe sol taraftan batıyorum. Şişimdeki düz ilmeğin de sağ tarafından batıyorum. İpi fazla çekmiyorum. Şimdi arka taraftaki ters ilmeğe sağ taraftan batıyorum. İlmeği serbest bırakıyorum. Şişteki ters ilmeğin de sol kanadına batıp iğneyi çekiyorum. Bu düz ilmeği serbest bırakıyorum. Serbest bırakmış olduğum düz ilmeğin sol kanadını alıyorum. Şişteki düz ilmeğin de sağ tarafından batıyorum. Şişteki ters ilmeğin sağ tarafından batıp ilmeği serbest bırakıyorum. Aradan batıyorum. Bu ters ilmeğin de sol tarafından batıp ipi çekiyorum. Düz ilmeği serbest bırakıyorum. Bu serbest bıraktığım düz ilmeğin sol kanadını alıyorum. Şişteki düz ilmeğin de sağ tarafından batıyorum. Aynı işlemleri tekrarlayarak dikiyorum.
İlmekleri kapattım. 1,5 metreden biraz fazla ip bırakmıştım. Bu kadar kaldı arkadaşlar. İp ayarlamasını iyi yapın. Şimdi ipi arka tarafa geçiriyorum. Burada sabitliyorum. Sabitledikten sonra ilmekler arasında yürütüyorum. Son kez sabitleyip ipi kesiyorum. Arka yaka kenarı ve ilik patları bu şekilde arkadaşlar. Şimdi fazlalık ipleri temizleyeceğim. Düğmelerini dikeceğim. İpleri burada uçlarını sabitleyip ilmekler arasında yürütüyoruz, temizliyoruz. Tulumun bütün işlemlerini tamamladım. Artık ipleri temizledim, düğmeleri de diktim. Omuzdaki düğmeleri dikerken kol kenarındaki düğmeyi yarım santimetre kadar aşağı diktim. Eğim vermek için. Ayrıca işlemler bittikten sonra buharlı ütüyle üzerine ters taraftan buhar tuttum ve elimle düzelterek yatıştırdım. Özellikle bu ilik patlarındaki lastik bölümün toparlamaması için gördüğünüz gibi gayet düzgün oldu. Bacak arasındaki düğmeleri dikerken de 1, 2, 3. haroşa dişinden sonraki araya iliklerin karşısına diktim. Burada açıklık oluşmaması için. Arkadan görüntüsü de bu şekilde. Çok sevimli ve kullanışlı bir bebek tulumu oldu arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.